Sevgili KYLC kanalı takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda videonun başlığından da anlayacağınız gibi güzel, verimli ve mükemmel şekilde işinizi çözecek bir termos kutu yapacağız. Tabi bu termos kutunun benim için bir yapım hikayesi var. Böyle hadi termos kutu yapayım diye başlamadım bu işe ama yaşadığım bir tecrübeden kaynaklı bir şekilde bu termos kutuyu yapmaya başladım. Onun içinde en mükemmeli, en güzeli olsun ve en verimli şekilde işimi çözecek bir termos kutu olsun istedim sevgili dostlar. Bakın bundan birkaç hafta önce tatile gitmiştik ve tatilde şu görmüş olduğunuz termos kutulardan satın aldım ki benim daha önceki videolarımdan hatırlayacaksınız, Strafor'dan bir kutum vardı ve bu Strafor kutuyla araç içi buzdolabı bile yapmıştık. Bu buzdolabının araç içerisinde kullanılabildiği gibi ben bir adaptörle elektriğe de bağlayıp kullanıyordum ve kampa gittiğimiz yerde, daha doğrusu gitmeyi hedeflediğimiz yerde kamp çadırlarının yanında elektrik panoları var ve oradan elektrik alıp bu tür elektrikli cihazlarınızı kullanabiliyordunuz. Ben de ona güvenerek bu Strafor kutumu götürmüştüm. Fakat gittiğimde kamp yeri dolu olduğu için başka bir kamp yerinde kalmak zorunda kaldık. Orada da elektrik yoktu. Elektrik olmadığı için oradaki bu araç içi buzdolabımı elektrikli olarak kullanamadım ve termos olarak bir gün boyunca gıdalarımı bozulmadan sakladım. Bir günün sonunda buz almak üzere çarşıya çıktığımda bu biraz önce gösterdiğim bu termos kutuyu gördüm arkadaşlar ve hem hacmi geniş hem de eminim benim yaptığımdan daha kalitelidir, daha iyi izolasyonu vardır, daha verimli bir şekilde gıdaları uzun süre muhafaza ediyordur diye düşünerekten bu kutudan aldım ama alacağıma pişman oldum sevgili dostlar. Sizlere de tavsiyem kesinlikle bu termos kutulara aldanıp almayın. Çünkü benim Strafor kutum 24 saat boyunca içerisindeki buzla gıdaları rahatlıkla koruyabiliyordu ki ben onun içerisine Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurban etlerinden doldurdum. Buzla birlikte koydum. 24 saat boyunca etler sıcak bir şekilde konmasına rağmen etlerimi buz gibi yapmış ve 24 saat boyunca muhafaza etmişti. Bakın buzdolabı özelliğinden bahsetmiyorum. Buzla birlikte etleri koydum diyorum. Bu şekilde o etleri bozulmadan 24 saat boyunca muhafaza etti arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kullandım. Fakat bu görmüş olduğunu bu lanet termos, bakın ben bunu 400 liraya satın aldım. 399 lira BİM'de satılıyor arkadaşlar. Ve ben bunun içerisine buna verdiğim 400 lira gibi 2 kere 3 kere katlayacak değerde gıda koydum. Et koydum, peynir koydum, işte içecek koydum, bilmem ne koydum. Fakat 6 saat içerisinde içindeki tüm gıdaları hem kokuttu hem de bozdu arkadaşlar. Bu gıdalar bozuldu ve hepsini attık, hepsini. İçeceklerin haricinde hani kola mola gibi içecekler bozulmayacağı için onları atmadık ama onun haricinde bozulan tüm gıdaları bu kutu yüzünden atmış olduk. Ve bu yüzden de ben kendi termos kutumu yapıp sizlerle bunu paylaşmak istedim ve bunun projelerini kafamda oluşturmaya başladım. Bunun projesi kafamda bittikten sonra da malzemelerini tedarik edip, gördüğünüz gibi burada malzemeleri var arkadaşlar. Bu malzemelerle yapacağız şimdi termos kutumuzu ve hep birlikte bunun yapımını göreceğiz. Yalnız videonun kalan kısmına geçmeden önce sizlere ikinci kanalım olan 3+1'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 3+1 KYLC'nin gezmesi, tozması, yemesi, içmesi, maceralarını paylaştığım ve yine sizin işinize yarayacak yararlı bilgileri paylaştığım bir kanal. Yine bu konsept üzerine oluşturuldu. Dediğim gibi gezi, yeme içme etkinlikleri, kamp maceraları, tatil maceraları, buna benzer gittiğim tarihi yerler, turistik yerler, öğren yerleri ve bu yaşadığım, gördüğüm güzellikleri sizlerle paylaştığım bir kanal. Sizlerden ricam, bu tür etkinliklerden zevk alıyorsanız, keyif alıyorsanız ve yaşamla ilgili tecrübelerime ortak olmak istiyorsanız lütfen 3+1 kanalına abone olmanız, bildirimlerinizi açmanız ve videolarımızı çevrenizde, eşinizle, dostunuzla paylaşmanız ve 3+1 kanalını da tavsiye ederek bu kanalın da kalkınmasına destek olmanız sevgili dostlar. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen bu yapacağımız termos kutunun yapım aşamalarına geçelim ve hep birlikte termos kutu nasıl verimli bir şekilde yapılır onu görelim.
kutu termos yapımı için neler lazım onlardan bahsedeyim. Bakın 50 litrelik büyük bir bu dikdörtgen kutulardan aldık arkadaşlar. 50 litrelik bu dikdörtgen kulplu ve aynı zamanda da rahat hareket edebilsin, bir yerlere götürüp getirirken rahatlıkla itip çekebilelim diye tekerlekli olanını tercih ettik. Bir de bunun içerisine iç katmanımızı oluşturacak, termos kutumuzun iç katmanını oluşturacak olan 30 litrelik ikinci bir kutu aldık. Siz daha büyük tercih ediyorsanız kutuları birbirine uyumlu şekilde, birazdan yapacağımız şekilde, yani kenar kısımlarında, üst kısımlarında birbiriyle arasında boşluk kalacak şekilde daha büyük kutular tercih edebilirsiniz. Ben bunları bulabildim piyasada en uygun şekilde. Daha üstü birbirine olacak şekilde olmadı. Mesela 80 litrelik olanı vardı şu büyük kutunun. 50 litreliği 80 litreliğin içerisine koyduğumda kapakla arasında mesafe kalmadı. Çünkü adamlar bu kutuları yaparken bizim böyle bir şey yapacağımızı düşünerek yapmıyorlar. Onun için kapakla arasında yalıtım malzemesi yapacağım yer kalmadığından dolayı 80'e 50'yi tercih etmedim. 50 litreye 30 olanını tercih ettim. Yani bizim yapacağımız termos kutumuzun iç hacmi 30 litrelik olacak arkadaşlar. Şimdi benim daha önceden size bahsettiğim o strafor kutumun iç hacmi 20 litrelikti. Ondan daha büyük bir kutu olacak ve neden o strafor kutuyu hala kullanmıyorsun da böyle bir şey yapıyorsun diye soracak olursanız, strafor kutu birazcık kırılgan. Her yerde, her ortamda rahatlıkla kullanamıyorsunuz. Alırken, koyarken kenarı kırılıyor, köşesi kırılıyor. Birkaç kere böyle sıkıntı yaşadım. Kapak kısmı özellikle çok zayıf olduğundan çok çabuk kırılıyor, deforme oluyor ve 2 sefer, 3 sefer bu kutulardan almak zorunda kaldım. Şu anda o 20 litrelik olan strafor kutunun fiyatına da 75 lira dediler sevgili arkadaşlar. Yani kırılgan olmasın, daha sağlam olsun, daha güvenli olsun ve daha fazla izolasyonla daha fazla içerisindeki gıdaları muhafaza etsin diye böyle bir yapıya, böyle bir termos kutuya geçme ihtiyacı duyduk. Şimdi bir de müjdem var. Bu termos kutuyu yaptıktan sonra eğer kanalımızı takip etmeye devam ederseniz göreceksiniz ki bu termos kutuyu aynen benim daha önce strafor kutumu yaptığım gibi bir araç içi buzdolabına ve aynı zamanda adaptörle normal elektrikte de kullanabileceğiniz küçük bir buzdolabına çevireceğiz arkadaşlar. Onun da müjdesini vermiş olalım. Kanalımızı takip ederseniz, bildirimlerinizi açarsanız o videoyu da kaçırmazsınız ve araç içi buzdolabı da nasıl yapılır görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, bütün bunların yanı sıra kutumuzun izolasyonunu sağlayacak olduğumuz poliüretan köpüğümüz arkadaşlar. Bakın bu en önemli kısmı. Bu poliüretan köpükle de kutumuzun izolasyonunu sağlayacağız. Bakın, termos kutu yapabilmenin en önemli kısmı ısı yalıtımını iyi yapmanızdır arkadaşlar. İçerideki soğuk maddelerin ısısını, yani sıcaklığını dışarıya çıkarmamalı, dışarıya geçirmemeli. Dışarıdaki sıcak havanın, güneşin veya ısıl ışınımı kutunun içerisine geçirmemiş olması. Bu sayede kutu içerisine koymuş olduğunuz soğuk vaziyetteki içecekler, yiyecekler kendi sıcaklığını dışarıya aktarmayacak. Yani soğukluğu gitgide düşmeyecek malzemenin soğuk bir vaziyette mümkün mertebe uzun bir şekilde koruyacak. Dışarıdaki sıcak havayı da ortamın sıcaklığını da kutunun içerisine geçirmeyecek bir izolasyon yapmamız. Termos kutunun en önemli noktası budur arkadaşlar. Şimdi bu BİM'de satılan, bu görmüş olduğunuz termos olduğunu iddia eden kutuya bakalım. Bakın, bu kutunun kapağını açacağım ve bakın arkadaşlar, dışarıdaki ışık direkt kutunun içinde. Bakın, elimi geçiriyorum. Bakın, gölgesini görüyorsunuz değil mi? Direkt içinde hiçbir izolasyon malzemesi yok. Işık direkt geçiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Diyeceksiniz ki ya belki adamlar içindeki havayı vakumladılar. Yok, öyle değil, çünkü vakumlamış olsalar, bakın plastiği çok ince ve bir plastik, yumuşak bir plastik. Yani vakumlamış olsalar bunun içeriye doğru diye büzülmesi lazım ve birbirine yapışması lazım bu malzemenin. Yani vakumlu da değil. Herhangi bir izolasyon malzemesi de yok, gördüğünüz gibi. Direkt dışarıdaki ışık
kutunun içinde hem ısıl ışınımı çok zayıf hem de başka hiçbir izolasyon malzemesi yok. Kapalı kutu yapmışlar. Bunu da izolasyonlu diye bize yutturuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, kutunun şekli, hacmi, tekerlekli olması, kulplarının olması çok güzel. Ama esas işini yerine getirmedikten sonra böyle bir kutunun varlığı bize hiçbir şey ifade etmiyor. İşte biz şimdi yapacağımız bu termos kutuda izolasyonu iyi, ısıl ışınımı en az seviyede geçirecek şekilde kutumuzu izole edeceğiz. Ve ısıl ışınımı önlemek için de gördüğünüz gibi bakın burada alüminyum bantlarımız var. Bu da dışarıdaki ısıl ışınımı kutunun içerisine geçirmemesi için alınacak olan bir tedbir arkadaşlar. Isıl ışınım nedir? Önce ondan bahsedelim. Güneşin yaydığı sıcaklığın haricinde bir de ışıkla yayılan sıcaklık vardır arkadaşlar. Kızılötesi ışıkla etrafa yayılır. Bu ışınlar güneşten yayılıp cisimlere çarptıktan sonra cisimlerden yansırken cisimlerin ısınmasına yol açar. Bunu şöyle tarif edebiliriz. Mesela aracınızı düşünün. Yaz aylarında içerisine bir giriyorsunuz. Of, arabanın içi yanıyor. Halbuki dışarıdaki sıcaklığı içeriye minimum derecede geçirmesi lazım. Neden? Çünkü aracın her tarafı kapalı. Ama camlardan geçen güneşin ışınları aracın içerisindeki nesnelerde çarpıp onlardan yansırken içerideki nesnelerin ısınmasına yol açıyor. Ve bu ısı tekrar etrafa yayılıp başka nesnelerden yansıyıp tekrar onların etrafa ısı yaymasına sebep oluyor ve gitgide artan bir sıcaklık söz konusu oluyor. İşte biz bu alüminyum folyoyla termos kutumuzun dış kısmını kaplayacağız ki kutunun içerisi hiç ışık almasın, tamamen karanlık kalsın ve içeriden dışarıya da herhangi bir ısıl ışınım çıkmasın, dışarıdan içeriye de herhangi bir ısıl ışınım olmasın. Böylelikle bizim kutumuz ışınların kutunun içerisine sızıp içerideki gıdaların ısınmasının önüne geçsin. Aynı zamanda da ortamdaki sıcaklığın da kutunun içerisine geçmesini önlemek için de poliüretan köpükle izolasyon yaparak minimum seviyede kutunun içerisinin ısınmasını sağlayacağız arkadaşlar. Ve böylelikle maksimum verimli bir termos kutu yapmış olacağız kendimize. İsterseniz teknik detayları verdikten sonra hemen termos kutumuzun yapımına başlayalım. Şimdi bu görmüş olduğunuz 30 milimetrelik straforlardan öncelikle kutumuzun tabanına bu şekilde 6 tane kestik ve yerleştirdik arkadaşlar dengeli bir şekilde. Bu kutumuzun her tarafı tamamen alt noktalarından basacak şekilde, dengeli bir şekilde basacak şekilde bu küçük strafor parçalarını yerleştirdik. Şimdi bir nevi ölçü alıyoruz. Yani istediğimiz iş oluyor mu olmuyor mu ona bakıyoruz. Küçük kutunun üst kapağını kapattım. Bakın büyük kutunun da üst kapağını kapattığımda alttaki kutunun tabanıyla bizim kutumuz arasına koyduğumuz bu straforlar sayesinde 3 santimlik bir boşluğumuz burada var zaten. Hemen bu kapakla bunun arasında da bakın yaklaşık 3 santim, 1 santim daha var. 4 santim kadar da bu arada bir boşluğumuz var. Bu da gayet güzel. Yani hem kutunun altından hem kutunun üstünden izolasyon malzemesi için gerekli olan boşluğumuz var. Aynı zamanda kutunun kenarlarında da yeterli miktarda boşluğumuzun olduğunu görebiliyoruz. Zaten şöyle baktığınızda 3-4 santim iki kenardan yaklaşık 3'er santimde bu iki kenardan yeterli boşluğumuz var. Şimdi şu küçük kutumuzu alalım. Küçük kutunun kulplarıyla işimiz olmadığı için öncelikle şu küçük kutunun kulplarını sökeceğiz arkadaşlar. Bunu çıkaracağız. Gördüğünüz gibi zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bunları çıkaracağız. Bunlar termos kutumuzda işiyor. Şimdi tekrar bunu buraya koyacağız ama bunu koymadan önce her şeyi iyi inceleyip iyi bir şekilde hesap yapmamız lazım. Şimdi Poliüretan köpüğü sıktığımızda poliüretan köpük kabarmaya başlayacağı için, gitgide şişmeye başlayacağı için bu kutuyu da beraberinde kaldırmak isteyecektir. Bunun önüne geçmek için yanınızda 2 tane 5 kiloluk hazır su bulundurun. Bunlar normal çeşme suyu arkadaşlar, sadece ağırlık yapsın diye. Veya kutunun kalkmasının önüne geçecek başka ağırlıklarınız varsa
Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi poliüretan köpüğümüzü kutunun tabanına sıkarak başlayacağız. Fakat bu kısma geçmeden önce ince bir ayrıntıya değineceğim. Bakın poliüretan köpük için bu sprey kutunun içerisinde bildiğiniz su var. Bildiğiniz çeşme suyu. Bundan birkaç kere böyle bazı yerlere pıskırtacağım. Çünkü bunun sayesinde poliüretan köpüğün tepkimesi hızlanacak ve daha hızlı bir şekilde kabarıp daha hızlı bir şekilde donacak ve izolasyonunu daha iyi bir şekilde yapacak. Şimdi bu birinci ayrıntı. İkinci ayrıntı da şu. Kenara bu poliüretan köpük malzemeyi sıktığımızda bunlar da kabarma yapacağı için kutuyu içeriye doğru bastıracaktır. Bunun da önüne geçmek amaçlı bu elimizdeki straforlardan tam kutumuzun ölçüsünde içine oturacak şekilde bir destek yapalım arkadaşlar. Bu sırada şunu da söyleyeyim. Neden bir sofra bezi örttük ve bunun üzerinde çalışıyoruz? Poliüretan köpük eğer bir yerlere bulaşırsa çok yapışkan ve pis bir malzemedir. Kolay kolay çıkmaz arkadaşlar. Halınızı, etrafınızı, üstünüzü, başınızı kirletmeyin, batırmayın diye bu noktayı da söyleyelim. Poliüretan köpüğe dikkat edin. Dikkatli bir şekilde kullanın arkadaşlar. Çünkü pişman olursunuz. Yani değdiği yerden çıkmaz. Şimdi zaten onu sıkacağım zaman ben üstümü değiştireceğim ve kötü bir şeyler giyeceğim. Çünkü kıyafetlerimin onun yüzünden batmasını istemiyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde straforla destekledik şimdi. Şimdi bunu alalım içerisinden ve tekrar bu tabandaki straforlarımızı bir düzenleyelim. Şimdi evet arkadaşlar, esas işleme başlıyoruz. Suyumuzu bu şekilde kutunun içerisine bu şekilde yaptıktan sonra poliüretan köpüğümüzü sıkıca birkaç dakika çalkalayacağız. Fakat bu esnada poliüretan köpük çalkalanırken ben üzerimi değiştireyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, bir yandan üstümüzü değiştirdik, bir yandan bunu çalkalamaya devam ettik bir şekilde. Bu çalkalama işlemi de poliüretan köpüğün sağlıklı, homojen bir şekilde dağılması için önemli. Güzelce çalkalıyoruz. Bir şeyler yazmışlar. Uygulama alanları da yazmışlar. Bununla alakasız, yani kapı pencere boşlukları falan demiş ama biz bu malzemeyi o iş için uygun hale getiriyoruz sevgili dostlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz kutunun hemen yanından çıkan pipeti de kutunun ağzına vidalıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, vidaladıktan sonra bunun uygulamasını ters şekilde yapacağız. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Bakın şu şekilde tutuyoruz ve ters bir şekilde kutunun tabanına şimdi bu köpük gitgide kabarmaya başlayacak arkadaşlar. Onun için kabarma işleminden önce kutumuzu hemen güzel bir şekilde dengeli oturacak şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Her taraftan eşit mesafe kalsın istiyoruz. Dikkat etmemiz gereken konu burası. Bakın. Dengeli bir vaziyette oturtuyoruz. Hemen su bidonlarımızı da bunun üzerine koyacağım. Gayet güzel oldu. Alttan köpüğümüz de şişiyor arkadaşlar. Şişmeye devam edecek. Bu esnada da biz hemen şu boşluklardan köpüğümüzü basmaya devam edelim.
Evet arkadaşlar, birinci köpüğümüz bitti. Bu kadar az olduğunu tahmin etmiyordum ben bunun. Birinci köpüğümüz bitti. Sıra geldi ikinci kutumuza. Şimdi de ikinci kutumuzu sıkacağım. Evet sevgili dostlar, yavaş yavaş poliüretan köpüğümüzü uyguluyoruz. Bu esnada ara ara bu suyumuzla köpüğünüzü nemlendirmeyi unutmayın. Daha hızlı ve tepkime için, daha hızlı bir uygulama için. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi kamerayı şöyle bir yaklaştıralım isterseniz. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi kutumuzun içerisinde poliüretan köpüğümüz gayet güzel bir şekilde şişmeye devam etmekte. Bazı yerleri sanki böyle boşluk kalmış gibi ama o da köpük şiştikçe kapanacaktır ve izolasyonumuzu güzelce sağlayacak. Şimdi bakın kutunun iç kısmı, taban kısmını görüyorsunuz değil mi? Şişti ve gayet güzel bir şekilde yerleşiyor köpük şiştikçe. Ve bunun neticesinde gayet güzel, sağlıklı bir şekilde izolasyon sağlamış olacağız sevgili dostlar. Şöyle bir de uzaktan çekeyim. Evet, şimdi sıra geldi bu alt kısmın donmasını beklemeye. Donduktan sonra sevgili arkadaşlar üst kapak kısmını ve onun izolasyonunu sağlayacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi poliüretan köpüğümüz gitgide şişiyor ve bizim için gerekli izolasyonu sağlıyor. Ama işin sıkıntılı yanı nedir biliyor musunuz? O da şu ki köpük o kadar çok şişiyor ki kenarlara bulaşıyor ve sizin, yani bizim birazdan çalışma yapacağımız yerleri kapatıyor. Kutunun bu kenarlarına bulaşan köpüğü hiç dert etmemize gerek yokmuş. Aslına bakarsanız ben de dert etmiştim ama bakın köpük kuruduktan sonra, kurumaya başladıktan sonra zaten kendiliğinden kutunun yüzünü bırakıyor. Yani kutunun plastiği nasıl bir plastikse köpüğe yapışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kendiliğinden sıyrılıp geliyor ama donmaya bence hiçbir şeyine dokunmayın arkadaşlar. Yani kabarabildiği kadar kabarsın. Ben temizlemeye çalışmakla bence hata ettim. Kabarabildiği kadar kabarsın. Donmaya yakın bu temizleme işlemini yaparsınız. Size bir tecrübe olsun. İşte ben tecrübesini yaşadım. Size de yaşamayın diye anlatıyorum. Gördüğünüz gibi kutunun yüzünü tutmuyor. Bakın kendiliğinden sıyrılıp geliyor arkadaşlar. Onun için bu çok iyi bir şey. Çünkü içine bulaşanları ben temizleyemezsek sağlıksız olur diye düşünmüştüm. Ama hiç de öyle olmadı. Gayet güzel bir şekilde oldu bence. Köpüğümüz gayet güzel dondu ve sertleşti. Bakın taş gibi. Şimdi bu sularımızı içinden alalım. Bakın biraz önce size söylediğim durum. Bakın gördünüz mü? Hemen tıkır tıkır geliyor. Şimdi bu kenar kısımları, donan yerleri maket bıçağıyla şöyle yavaşça kutunun kenarını çok kestirmeden, bakın köpük hemen kesilip geliyor zaten arkadaşlar. Bakın güzelce, hiç dert ettiğimiz gibi
olmadı. Ben açıkçası biraz dert etmiştim. Acaba sıkıntı olacak mı, yapamayacak mıyız diye. Ama hiç de öyle olmadı. Uygulamadan, yapmadan bilemiyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi üst kapak kısmını yapmaya başlayacağız. Bunun için bize biraz büyükçe bir naylon lazım arkadaşlar. Bunu herhangi bir pazar poşetinden veya alışveriş yaptığınız herhangi bir poşetten yapabilirsiniz. Bunu güzelce bu tabii alttaki kutunun kapağını önce koyuyorsunuz. Bakın kapak üstünde. Onu koyduktan sonra hemen bu poşeti güzelce şöyle elinizle biraz yerleştirerek kıvamınca, usulünce biraz yerleştirerek şöyle düzen vermeye çalışıyorsunuz. Daha sonra yine önceki yaptığımız gibi suyu kullanmayı unutmayın. Şu altta hafiften açık kalan bir yerimiz vardı. Neredeydi o? Şimdi beklemeye koyulacağız arkadaşlar. Bekleyelim. Bakalım köpük şiştikten sonra bizim üst kapağımızın izolasyonu da ortaya çıkmış olacak. Şimdilik köpüğün şişip kurumasını bekleyeceğiz. Üst kapağımızın köpüğü de dondu. Ama size şunu söylemek istiyorum. Bakın ben bir hata yaptım. Şu kısımları görüyor musunuz? Bu kısımlar farklı renkte ve birazcık içine hava almış durumda. O da neden oldu biliyor musun? Ben dondu zannettim. Acele ettim. Birazcık aceleci davrandım. Ve kapağı henüz donmadan çok pardon. Henüz donmadan kaldırmaya kalkıştım ve bunun yüzünden buralar böyle çıktı. Siz olun. Tamamen kurumadan çıkarmaya kalkmayın. Sabırla bekleyin. Tamamen donsun, kurusun. Ondan sonra çıkarın. Çünkü çok daha hoş, çok daha güzel bir görüntü olabilirdi. Ama maalesef aceleciliğimizden dolayı bu şekilde oldu.
alt kısımda en ufak bir zarar yok. Köpük biraz fazla şiştiğinden gördüğünüz gibi biraz kabarmış ama hiç sıkıntı değil. Gerekirse isterseniz bu kapağı takmadan bile kullanabilirsiniz üst kapağınızı. Hemen şimdi şu kısımları, naylonu çekip alalım ve alttan gördüğünüz gibi köpük kısmına direkt ulaşalım. Evet arkadaşlar, köpük kısmı bu. Fazlalıkları, bu pislikleri hemen maket bıçağıyla, daha önceden göstermiştim. Zaten rahatlıkla kalkıyor. Kutunun plastiğini hemen bırakıyor. Maket bıçağıyla bu fazlalıkları bir temizleyelim. Ondan sonra tekrar kutumuzun kapak kısmı nasıl olmuş gözlemleyelim. İsterseniz gelin termos kutumuzun dış kısmını alüminyum folyo bantla kaplayalım ve ısı ışınımında kutunun içerisine geçmesini önlemiş olalım. Kutumuzun etrafını alüminyum folyo bantla da dolandırdık ve böylelikle ısı ışınımında önüne geçmiş olacağız. Gördüğünüz gibi her kenarı alüminyum folyo ile kaplandı. Kapak kısmını da alüminyum folyo ile yapacağız. Termos kutumuz gördüğünüz gibi dört dörtlük bir şekilde hazırlandı. Şimdi gelelim bu termos kutunun bize maliyetine. Bakın kutulara 125 lira, 50 litrelik olana 75 lira, 30 litrelik olana 200 lira para verdim arkadaşlar. 30'ar liradan 2 tüp poliüretan köpüğe 60 lira ve 10'ar liradan 4 adet folyo banta da 40 lira para vermiş oldum. Tabi folyo bantlar elimde daha önce mevcuttu ama piyasadan fiyatını sordum. Her bir folyo bandın rulosu 10 lira arkadaşlar. 40 lira da folyo bant. Toplamda 300 liraya mal olmuş oldu. Şimdi bazıları diyecek ki bu kadar fazlaya mal olduktan sonra neden yaptık ki? Piyasada satılanlar daha ucuz diyebilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında gördünüz. 60 litrelik olanını aldım ve hiçbir şekilde memnun kalmadım. Gıdalarımı bozup attıktan sonra isterse 100 liraya versinler, isterse 50 liraya versinler. Esas görevini yerine getirmedikten sonra benim gözümde hiçbir kıymeti yok. Onun için evet bu kutuya 300 lira para harcadık ama mükemmel bir ısıl izolasyonu, mükemmel bir ısıl ışınım izolasyonu yapmış olduk bu termos kutuya ve dört dörtlük bir şekilde kullanacağımızdan ben adım gibi eminim. Şimdi video çok uzadığı için test videosunu bu videoda yayınlayamayacağım. Onun için affınıza sığınıyorum. Çok çok özür diliyorum. Belki bazıları kızacak ama emin olun test videosu da gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olanlar zaten test videosunu bildirimlerinden haberdar olup izleyeceklerdir ama kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Lütfen test videomuzu merak ediyorsanız kanalımıza abone olunuz ve bildirimlerinizi açınız. Ki bu termos kutunun test videosunu ve bunun gibi gelecek teknik ve bilimsel videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bu termos kutunun yapımıyla ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi, ekstra düşünceleriniz varsa şöyle de yapsak daha iyi olurdu ya da şunu yapmak pek mantıklı gelmedi gibi yorumlarınızı lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Bu videomuzda buraya kadar bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı
ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.